Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş, iki renkli bir örgü modeli anlatacağım. Bebek kıyafetlerine uyarlayabilirsiniz. Çocuk kıyafetlerine, kendi kıyafetlerinize uyarlayabilirsiniz. Bere, atkı çok güzel olur. Bebek battaniyesi de muhteşem olur. Kesinlikle tavsiye ederim. İki renk dedim ama zemini tek renk kullanıp üzerindeki desen için daha fazla renk kullanabilirsiniz ya da batik böyle renk geçişli ip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Öyle de çok şık durur diye düşünüyorum. Evet, ip olarak orta kalınlıkta ip kullanacağım. Böyle çağla yeşili ve beyaz ip kullanacağım. Ayrıyeten de büyük bir parçada pembe ve gri ile öreceğim. Şiş olarak da 3 numara şiş kullanacağım. Modeli anlatayım. Modelimiz 6 ilmek ve katları artı 3 ilmek fazla atarsanız tam denk düşüyor. Evet, hazırsanız şöyle iplerimi kenara alayım. Evet, ben ilmeklerimi attım arkadaşlar. 3 desen için 21 tane ilmeğimi attım. Tek sayı 21 ilmek atalım. Şöyle çeviriyorum. İlk ilmeğimi düz ördüm. Arka yüzdeyiz arkadaşlar. Bu sırada sırayla ilmeklerimizi ilkini düz ördük. Diğerlerini ters örerek ilerleyelim. Siz lastik örgünün üzerine lastik uygulayacaksanız, direkt modele başlayacaksanız önden düz, arkadan ters olarak zemin rengini kullanabilirsiniz. Evet, ters örerek sırayı tamamlayalım. Ters örerek sırayı tamamladım. Şöyle çevirdim. Burada diğer rengimi alıyorum. Beyaz ipimi aldım. Evet, şöyle 2 ilmek örüyorum bakın. Beyaz ipimle 1 2 ilmek ördüm. İpimi kendime doğru alıyorum. 5 ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. 1 2 3 4 5. İpimi arkaya aldım. 1 ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. 5 ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. 2 3 4 5. 1 ilmek düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. 5 ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. 3 4 5. İpimi arkaya aldım. Kenar olduğu için kenarda 2 ilmeğimi düz örerek sırayı tamamlıyorum. Evet, bu şekilde sıramızı tamamladık. Buna birinci ön yüzde diyebiliriz arkadaşlar. Ya da evet, birinci ön yüz diyelim. Çevirdim. Arka yüzdeyiz. Şöyle beyaz ilmeklerimi beyaz ipimle öreceğim. Ters olarak örüyorum. Bakın 2 ilmeğimi de ters ördüm. Burada örmeden aldığım ilmekleri yine örmeden sağ şişimi alacağım. İpim arkada. Bu 5 ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. 3 4 5. Beyaz ilmeğimi arkada olduğum için ters olarak örüyorum. Örmeden aldığım ilmekleri yine örmeden sağ şişimi alıyorum. 2 3 4 5. Beyaz ilmeğimi gördüğüm ipimi öne alıp onu ters olarak örüyorum. İpim arkada. Örmeden aldığım ilmekleri yine örmeden sağ şişimi aldım. 1 2 tane beyaz ilmeğimi ters örüp sırayı tamamladım. Burada iki ipi birbirine bağlayalım. Evet, çevirdim. Burada diğer rengimi alıyorum. Modelimin ikinci ön yüz sırası diyelim. Bu sırada bütün ilmeklerimizi sırayla örüyoruz. Hepsini örüyoruz arkadaşlar. Düz örerek ilerleyelim.
Evet, düz örerek sırayı tamamladım. Ön yüz sırasını tamamladık, çevirdik, arka yüze geçtik. İpi kendime doğru alıp ilk ilmeğimi örmeden sağ işimi alıyorum. Sırayla bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzde ters örerek sırayı tamamlayalım. Evet, ters sıramı tamamladım. Çevirdim. Modelimin 3. ön yüz sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada desen yapacağız arkadaşlar. 1 2 düz örerek ilerliyorum. 3 4 tane ilmek ördükten sonra bakın burada şöyle beyaz 2 ipin altından girip buradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde alttan girip düz olarak örüyorum. Tekrar göstereceğim. 4 ilmekten sonra bu 2 ilmeğin altından girip sıradaki ilmeği düz olarak örüyorum. Bakın alttan çekiyorum. Bu ilmeğimi bıraktım. Şeklini aldı. Şimdi 5 ilmek örüyorum. 1 nasıl ayarlayacağız? Şöyle bakın. 2 ördüğüm ilmek şöyle göstereyim bakın. Bu birinci, bakın örmüştüm bir alt sırada. Beyaz ipimle örmüşüm. Gördüğünüz gibi 1 2 3 kenardakini saymıyorum. 3 4 5 6 7. Tam ortadakini alıyoruz. Evet, 5 ilmek örelim. Bakın aldıktan sonra 2 3 4 5 ilmek ördüm. Tam ortadaki ilmeğe denk geliyor. Alttan girip o 2 ipin altından girip sıradaki ilmeğimi alttan düz olarak örüyorum. 5 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5. 2 beyaz ilmeğin altından girip düz olarak örüyorum. Ve kalan 4 ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. 3. ön yüz sırası. Evet, şöyle göstereyim bakın. Çevirdim, arka yüzdeyim. Arka yüzde hiçbir işlem yok. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, ters sırasını tamamladım. Şöyle çevirdim. 4. ön yüz sırasındayım. Burada beyaz ipimi alıyorum. Şöyle bir ilmek örüyorum. Bir ilmek ördükten sonra şöyle ipi kendime doğru alıp sırayla 1 2 3 ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım. Bakın burada bu ilmeğimi örüyorum. Buradan anlayabilirsiniz öreceğiniz ilmeği. Evet, ne yaptık? İlk ilmeğimizi ördük, sonra 3 ilmeğimizi ipimizi öne alıp örmeden aldık. Tam buraya denk gelen ilmeği ördük. İpi kendime doğru aldım. 5 ilmeği örmeden sağ işimi alıyorum. Yerleri değişiyor arkadaşlar. Yer atlatıyoruz. 5 ilmeği örmeden aldık. Yine bakın buna denk geliyor. Bunu örüyorum. 5 ilmeği örmeden alıyorum. 2 3 4 5. Sıradaki ilmeği düz olarak örüyorum. İpi kendime doğru alıp 1 2 3 ilmeği örmeden aldım. Son kenar ilmeğimi de örüyorum. Evet, 4. ön yüz sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim, arka yüzdeyim. Arka yüzde yine beyaz ördüğüm ilmekleri ters olarak öreceğim. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpim arkada, 3 ilmeğimi örmeden sağ işimi alıyorum. İpi kendime doğru alıp beyaz ilmeğimi örüyorum. Ters olarak örüyorum. İpim arkada, 5 ilmeğimi örmeden sağ işimi alıyorum. 2 3 4 5. Beyaz ilmeğimi ters olarak örüyorum. 5 ilmeği örmeden sağ işimi alıyorum. 1 2 3 4 5. Beyaz ilmeğimi ters örüyorum. 3 ilmeğimi örmeden alıyorum. Son kenar ilmeğimi ters örüyorum. Sıramı tamamladım. Çevirdim. 5. ön yüz sırasındayım. Beyaz ipimi bırakıyorum. Yeşil ipimi alıyorum.
Ne yapıyoruz? Sırayla bütün ilmekleri örüyoruz. Evet, düz örerek sırayı tamamlıyorum. Evet, ön yüz sıramı tamamladım, çevirdim, arka yüzdeyim. Ters örerek ilerliyorum. Sırayla bütün ilmekleri ters olarak örelim. Evet, arka yüz sırasında tamamladım, çevirdim. 6. ön yüz sırasındayız. Şöyle yine desen vereceğiz. Şöyle alttan öreceğiz arkadaşlar. Onu nasıl anlayacağız? Bakın burada düz örmüşüm. Beyaz ilmeğimi. Burada örmüşüm. Onun öncesindeki, bakın bunun öncesine 1 2 3.'ye geriye doğru geliyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmekte bakın alttan girip örüyorum, düz olarak örüyorum. Beyaz ilmeklerin altından girip düz olarak ördüm. 5 ilmek örüyorum, bakın. Sayarsak 1 2 3. tam ortadaki buradaki düz beyaz ördüğüm ilmek. Beyaz diyeceğime düz düz diyorum. Evet. Alttan ördükten sonra 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Yine beyaz ilmeklerin altından girip sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Şöyle tam şuna denk geliyor arkadaşlar. Şöyle hizasından bakarsanız 5 ilmek örüyorum. 1 2, bakın tam ortadaki buna denk geliyor. 3 4 5. 5 ilmekten sonra bu iki ipin altından girip örüyorum. Düz örüyorum. 5 tane düz, 2 3 4 5 taneden sonra yine beyaz ilmeklerin altından girip sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Son kenar ilmeğimi de örüp 6. ön yüz sıramı tamamlamış oldum. Arka yüzde sırayla bütün ilmeklerimizi ters örelim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, arka yüzde tamamladım, çevirdim. Burada bakın bir desenimizi, baklava dilimi şeklindeki desenimizi tamamlamış olduk. Aslında burada yerleri kayıyor ama ben size toplamda arkalı önlü 12 sıra örerek gösterdim. Bilirsiniz ama dediğim gibi karıştırabilirsiniz. Böyle 12 sırada bu şekilde desen oluyor. Hem altta hem yukarıda V şeklinde, toplamda baklava dilimi şeklinde oluyor. Şimdi ne yapacağız? Birinci ön yüz sırasından ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Beyaz ipimi alıyorum. Ne yapmıştık? 2 ilmek örmüştük. 1 2 ilmekten sonra ipimi öne aldım. 5 ilmeği örmeden sağ işimi alıyorum. Artık yerleri belli arkadaşlar. 5 ilmeği örmeden aldım. Bakın buradaki alttan ördüğüm ilmek, onu düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. 5 ilmeği örmeden sağ işimi alıyorum. 3 4 5. Sıradaki ilmeği bakın buna denk geliyor. Onu örüyorum. 5 ilmeği örmeden sağ işimi alıyorum. 2 3 4 5. Sonra 2 ilmeğimi, kenardaki 2 ilmeğimi örüyorum. Birinci ön yüz sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yaptık. Arka yüzde ne yapacağız? Bu beyaz ilmeklerimizi yine siz hangi renk yaptıysanız onları ters öreceğiz. Örmeden aldıklarımızı yine örmeden sağ işimizi alacağız. Beyaz ilmeğe gelince ters örüyorum. İpim arkada, diğerlerini örmeden sağ işimi alıyorum. Beyaz ilmeğimi ters örüyorum. 5 ilmeğimi örmeden sağ işimi alıyorum. Model gayet kolay. Bilirsiniz. Böyle ilk ben gösterirken karıştırabilirsiniz ama ikinci deseni yaparken kolaylıkla yapabilirsiniz. Burada ne yapıyorduk? İkinci ön yüz sırasında bütün ilmeklerimizi sırayla yeşil ipimle düz öreceğim.
Evet, ben bir desen daha oluşturacağım arkadaşlar, model tam açığa çıksın diye. Siz karıştırırsanız ikinci ön yüz sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapabilirsiniz. Sonra üçüncü ön yüzde ne yaptıysak aynı işlemi yaparsınız. O şekilde devam edersiniz. Ben tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi bir desen daha işledim. Çağla yeşili ve beyaz bu şekilde durdu. Çok hoş, çok güzel oldu. Bebek battaniyesi de dediğim gibi çok hoş, çok güzel olur. Kalın şiş kullanırsanız daha puf puf durur. Arkası da bu şekilde. Her deseni farklı yapabilirsiniz şu şekilde, ya da her sırayı farklı renkle de uygulayabilirsiniz. Ya da batik ebruli ip kullanabilirsiniz. Yukarıya doğru desen rengi değişir. Daha hoş, daha şık durur diye düşünüyorum. Siyahın üzerine kendinize kıyafet yapacaksanız batik ip harika olur. Böyle simli ip de kullanabilirsiniz. Şöyle gri ve pembe ile denedim. Onu da göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi çok hoş, çok güzel oldu. Beresi, atkısı harika olur kız çocukları için. Erkek çocukları da mavili yapabilirsiniz. Böyle muhteşem bir model. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Abonelik ücretsiz arkadaşlar. Hiçbir ücreti yok. Bu modeli şimdi değil de ileride örmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.